Şimdi tüm Apple severlerin, ben de dahil, düşündüğü tek bir soru var. Acaba 14 Pro Max almayıp da 15 Pro Max'i mi bekleseydik? Veya elimizdeki 14 Pro Max'lerimizi satıp iPhone 15 Pro Max almak mantıklı mı? Ya nedir bu 15 Pro Max'in özellikleri? Bir önceki seriye göre kayda değer bir farklılık var mı? Ya yeni gelen kronik sorunlara ne demeli? Mesela ısınma sorunu ve dokunduğumuzda aşırı parmak izi bırakma sıkıntıları gibi sorunlardan bahsediyorum. İşte bu yüzden 15 Pro Max almaya değer mi? Yoksa iPhone 16 Pro Max'i mi beklemeliyiz? İşte tam da bu içerikte size bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Bakalım videonun sonunda fikirleriniz neler olacak? Hadi o zaman daha fazla uzatmayalım. Apple'ın şu an en büyük kozu olan iPhone 15 Pro Max özelliklerine geçelim. Evet. Herkese merhabalar. Sonunda geldi. Yine birkaç yenilik getirip hem çok ilgi gören fakat bir o kadar da kronik sorunlarıyla Apple severleri baş başa bırakan Apple'ın şu an diğer markalara karşı oynadığı en büyük kozu iPhone 15 Pro Max. Bugün size bu telefonun yeni gelen özelliklerini, farklarını ve alıp almanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. O zaman yine bugün bir amiral gemisi yeryüzüne iniyor diyebilir miyiz? Şimdi iPhone 15 Pro Max alayım mı veya almayayım mı diyen çok kişi var. Tereddütte kalan acaba iPhone 14 Pro Max mi alayım? Hatta iPhone 16 Pro Max'in bekleyeyim diye forumlarda birçok kişi yer alıyor. Mesela şu anki elimde gördüğünüz telefon iPhone 14 Pro Max. Daha düne kadar dünyanın en iyi telefonuydu biliyorsunuz. Ve ben bu telefonu alalı yaklaşık 1-2 ay civarı oluyor. Daha zaten telefonun kutusunu açtığınızda, elinize aldığınızda dünyanın en iyi telefonunu tuttuğunuzu direkt anlıyorsunuz. Ve şu an bu telefonla inanılmaz memnunum. Bakın daha düne kadar ben de acaba iPhone 15 Pro Max mi alayım yoksa iPhone 14 Pro Max mi alayım diye kendi kendimi içimi çok yiyip bitirdim. Fakat sonunda 14 Pro Max'e karar verdim. iPhone 15 Pro Max'i beklemekten vazgeçtim. Ve bence en mantıklı kararı yaptığımı da düşünüyorum. Neden mi? Bunu videonun sonunda size söyleyeceğim. Ama en önce gelin iPhone 15 Pro Max'in özelliklerine hep beraber bakalım. Evet, şimdi her videomda olduğu gibi direkt konuya giriyorum. İlk önce ekran ve tasarımla başlayalım. iPhone 15 Pro Max bir önceki seriye göre yani iPhone 14 Pro Max'te tıpatıp değişmeyen aynı ekrana sahip. 6.7 inç Super Retina HDR, LTPO ve 120 Hz ProMotion teknolojisini barındıran 1290'a 2796 piksel çözünürlüğe sahip aynı ekranda karşımıza çıktı. Burada sadece şu değişti. Ekran çerçevesi 14 Pro Max'lere göre bir tık daha inceldi. Yani 1 mm gibi ekran büyüdü. Onun dışında dediğim gibi aynı ekran. Fakat tasarıma geldiğimizde işler burada değişiyor. Yine aynı dokulu matça marka yüzey, farklılık burada başlıyor. Bu kez paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum ile geliyor. İşte tam da burada iPhone severler 2'ye ayrılıyor. Çünkü paslanmaz çelikten çok memnun kalan iPhone severler vardı. Titanyuma geçmesiyle birlikte çok sevenler de oldu, çok sevmeyenler de. Çünkü niye? Demin bahsettiğim sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü titanyum çerçeve alanların şikayetleri doğrultusunda çok aşırı parmak izi bırakıyormuş. Hatta telefon çerçeveleri bir süre sonra renk bile değiştirebiliyormuş. Bu sorunlar ilk günden itibaren değil de yaklaşık kullanmaya başladıktan 2-3 hafta falan sonra daha çok ortaya çıkmaya başlamış. Mesela işte burada ben de dahil iyi ki şu an iPhone 14 Pro Max almışım diyorum. Çünkü telefonun yanlarında çerçevelerin durmadan bir iz olması, onları temizlemek, hatta olası bir renk değişiminde inanılmaz can sıkıcı bir durum olabilir. İşte burada 15 Pro Max alanlar veya alacak olanlar bu sıkıntılardan birine dikkat etsin derim. Şimdi Apple'ın bu kullandığı titanyumun detaylarına biraz daha inecek olursak, Grade 5 denilen titanyumun yanı sıra az miktarda alüminyum ve vanadyum maddesinden oluşan ultra dayanıklı bir alaşımla yapıldı. Hatta Apple bu kullandıkları titanyum maddesini NASA'nın uzaya gönderdiği uzay gemilerinde falan da kullanılıyormuş. Yani adamlar yine burada biz yaptık mı böyle yaparız diye bir sanki diğer markalara gönderme yapıyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum burada sizin fikirleriniz neler? iPhone 15 Pro Max'in titanyuma geçmesiyle birlikte artık iPhone'lar daha hafifledi ve daha dayanıklı oldu. Fakat dediğim gibi lekelenme ve parmak izi olayı hariç. Onun dışında çok daha dayanıklı bir iPhone 15 Pro Max 2023'ün Eylül ayında karşımıza çıktı. Şimdi isterseniz gelin boyut ve ağırlıklarına da bir göz atalım. iPhone 15 Pro Max boyut olarak 159.9 mm uzunluğa, 76.7 mm genişliğe, 8.25 mm derinliğe yani kalınlığa ve 221 gram ağırlığa sahip. Yani yine bir önceki seriye göre yani iPhone 14 Pro Max'e göre uzunluk ve genişlik olarak birer milimetre küçülmüş diyebiliriz. Ayrıca ağırlık olarak da geçmiş seriye göre daha hafif bir ağırlıkla geldi. Bu hafifleme de titanyumdan kaynaklı diyebilirim. Artık şimdi de şu çok konuşulan işlemcilerine gelelim, değil mi? Apple burada yine kendi tarihinde bir ilke imza atıyor. Şu ana kadar gelmiş uçak hızındaki o çiplerinin Bionic çip takısını kaldırıp artık yeni nesil çipleri olan Pro takısını getiriyor. Yani demek istiyorum ki A17 Pro çipler. Bakın bu çipler 3 nanometre teknolojisiyle üretilen, şu ana kadar çıkmış tüm iPhone'lar arasında en gelişmiş GPU'ya sahip olan A16 Bionic çiplere göre %20 daha hızlı, grafik birimi içeren, %10 daha fazla performans gösteren, tam 6 çekirdekli CPU'ya ve GPU'ya ev sahipliği eden, bakın
saniyede tam 35 trilyon işlem gerçekleştirebilen A17 Pro çiplerle iPhone 15 Pro ailesinde buluştuk. Ayrıca bakın bu çipler oyun dünyasında da yeni geliştirmelerle geliyor. Hızlandırılmış ışın izleme Ray Tracing teknolojisini barındıran ve mesh gölgelendirme sistemiyle karşımıza çıkıyorlar. Bu sayede iPhone 15 Pro Max'ler aynı konsollardaki gibi üst düzey grafik sistemi isteyen oyunları en yüksek verimlilikle oynamamızı sağlayacak. Bakın oyun konusunda müthiş bir deneyim yaşatacağı benziyorlar. Hatta şu an en kral konsollara bile rakip olacağını da söyleyebilirim. Yani işler bayağı karışacak diyebilirim. Fakat bu güzel giden özellikleri şurada kesmek istiyorum maalesef. Yine bahsettiğim kronik sorunların en başında yer alan bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. iPhone 15 Pro Max'lerde yeni meydana gelen ısınma sorunları. Özellikle oyun oynarken işlemcide gereğinden fazla ısınmalar yine meydana gelmiş. Mesela Çin'de bir bilgi platformu yayınlanan bir testte özellikle 5G açıldığında ve popüler bir oyun olan Genshin Impact'ın indirilmesi ve oynanması sırasında iPhone 15 Pro Max'in yaklaşık 50 dereceye kadar çıktığını bir yazılı makalede ve testte bildiriyorlar. Ayrıca yine diğer oyunların yüksek çözünürlükte oynandığında iPhone 15 Pro Max'in yine aynı ısı değerlerine çıktığı söyleniyor. Bunun gibi çoğu kullanıcı bu tarz şikayetlerden müzdaripken bunlara cevap olarak popüler iPhone onarım sitesi iFixit'in CEO'su Kyle Vines ısınma hakkında şöyle sözler söylemiş. Bu aşırı ısınmanın yeni titanyum kasa tasarımının ısıyı emecek daha az kütleye sahip olmasından dolayı olabileceğini belirtmiş. Yani aslında olay titanyum kasaya geçirmesiyle birlikte bu sorunların başlamış olmasını belirtmek istiyor. Hatta Kyle Vines ek olarak iPhone 15 Pro Max serisini Icarus teorisi diye adlandırılan bir sözle dile getirmiş. Apple güneşe çok yakın uçtu ve kanatları erimeye başladı diye vurgulamış. Hatta Apple'ın analisti Ming Chi Kuo dahil bu sorunların işlemci yüzünden değil de titanyum üzerinden başladığını dile getirmiş. Çoğu kullanıcı buna işlemciyi yıksa da sanırım sorun titanyum kasadan kaynaklanıyor. Bakalım umarım A17 Pro çipler ve bu titanyum kasa iPhone 15 Pro Max'in başında daha fazla bir dert açmaz. Evet, şimdi yeni gelen özelliklere devam edelim. Mesela kamera özellikleri. Çok kayda değer bir değişiklik olmasa da yine de hatırı sayılır geliştirmeler var. Şimdi kamera dizilimi olarak iPhone 15 Pro Max yine her zaman gibi 3 arkada bir önde kamera ile geliyor. Arkada bir adet 48 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik telefoto kamera, 12 megapiksellik geniş açılı kamera ve önde de yine bir adet 12 megapiksellik 4K 60 FPS video çeken ön kamerayla karşımıza çıkıyor. Fakat fark şurada başlıyor. İlk önce yeni gelen özellik 15 Pro Max'ler gece moduyla karşımıza çıkıyor ve düşük ışıkta, karanlıkta çok daha parlak ve keskin görüntüler bizlerle birlikte oluyor. Bu yeni gelen mod ile özellikle gece fotoğrafçıları ve geceleri daha fazla içerik üretenler için çok yararlı bir özellik olacak. Odak uzunluklara gelecek olursak 24 mm, 28 mm, 35 mm ve 48 mm olarak bize çekim imkanı sağlayacak. En göze çarpan yeni gelen bir özellik ise önceki seride iPhone 3x zoom yapabiliyorken iPhone 15 Pro Max'lerde 120 mm telefoto lens ile tam 5x zoom yapabileceğiz. Bu özellik yeni giren tetraprizm tasarım sayesinde ve periskop lens aracılığıyla gerçekleşiyor. Ve bu 120 mm'lik telefoto lens ile 5x zoom yaptığımızda görüntüden kaybetmeden gayet keskin ve berrak fotoğraflar iPhone 15 Pro Max'te yerini alacak. Onun dışında şu ana kadar ne yaptık? 14 Pro serilerinde 48 megapiksellik RAW fotoğraflar çekebiliyorduk. 48 megapikseli kullanarak RAW dışında fotoğraf çekemiyorduk. Fakat 15 Pro Max'lerde ne oldu? Artık 48 megapiksel RAW olmayan fotoğraflarda çekebileceğiz. Ayrıca bunun yanı sıra yine yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel fotoğraflar da çekmemize olanak sağlayacak iPhone 15 Pro Max. Ve bunların yanı sıra fotoğraflarımız çektikten sonra ayrıca odak uzunluğunu ve alan derinliğini de kendimiz otomatik olarak ayarlayabileceğiz. Yani o an fotoğrafı nasıl çektiğiniz önemli değil. Daha sonradan düzenleme yapıp istediğimiz gibi fotoğraf üzerinde oynayabileceğiz. Log kodlama özelliğinin yanı sıra 3D uzamsal video çekme özelliği de iPhone 15 Pro Max'lerle geliyor. Yani 3 boyutlu videolar çekip daha sonra bunları Apple'ın yeni AR gözlüğü Vision Pro'da izleyebileceğiz. Yani 3 boyutlu olarak. Bu özelliğin adı da Spatial Video diye geçiyor. Onun dışında video konusunda iPhone 15 Pro Max'ler akademi renk kodlama özelliğiyle de, yani aslında buna Oscar modu da diyebiliyoruz, bu teknolojiyle karşımıza çıkacak. Yani artık iPhone 15 Pro Max'lerle çektiğiniz video neredeyse artık Hollywood standartlarında olacak. Önceki serilerine video konusunda bayağı bir fark atacak gibi de gözüküyor. Yine önceki serilerde 4K 30 FPS ProRes videolar çekebiliyorduk. Bunun üstüne çıkamıyorduk. Fakat 15 Pro Max'lerde artık 4K 60 FPS ProRes videolar çekebileceğiz. Bu da ne olacak? Daha yüksek çözünürlüklü ham videolar çekip bunları editleyip çok daha profesyonel görüntülere sahip olacağız. Bir yeni gelen özellik daha. Birazdan bahsedeceğim o Type-C bağlantılar sayesinde artık iPhone 15 Pro Max'lerimize harici bir SSD bağlayabileceğiz. Bu ne demek oluyor? Karşılıklı bir veri aktarımı sağlayabileceğimiz, isterseniz harici bir depolama olarak kullanabileceğiniz ve isterseniz dakikası 5 GB, 10 GB, 15 GB'lara varan yüksek çözünürlüklü videoları yağ gibi kayan bir görüntüde izlemenize olanak sağlayacak iPhone 15 Pro Max. Yani demin dediğim gibi aslında bayağı bir hatırlı sayılır değişiklikler var ama şu yeni oluşan kronik sorunlar
beni de Apple severleri de aslında bayağı bir düşündürüyor. Evet, gelelim yeni bir diğer özelliğe. Aslında yıllardır konuşulan ve bir türlü olmamış bir özellikten bahsediyorum. Daha doğrusu markaların yıllar önce geçtiği fakat Apple'ın daha yeni geçtiği bir özellik. Type-C, yani Apple'ın dilinde USB-C bağlantılar. Artık Apple'larda kullandığımız eski Lightning bağlantıları güle güle gidiyor. Onların yerine çok daha hızlı USB-C bağlantılar geldi. Bakın, saniyede tam 10 gigabit'e kadar varan veri aktarımımızı sağlayan ve USB 3 teknolojisini barındıran USB-C şarj soketleri iPhone 15 Pro Max'lerde yerini alıyor. Yıllardır Samsung tarafından kullanılan bu soketler iPhone 15 Pro Max'e yeni gelmiş olsa da sonunda geldi diyebilirim. Böylece ne olacak? Çok daha hızlı bir veri aktarımı sağlayacağız. Şarj konusunda daha hızlı bir şarj yöntemi bizlere sunmuş oluyor iPhone 15 Pro Max'te Apple. Aslında Apple artık burada USB-C'ye geçmesinin en büyük nedenlerinden biri de Avrupa Birliği'nin baskısı diye düşünüyorum. Ve USB-C'yi bırakıp da bir diğer özelliğine geçecek olursak, yeni gelen eylem düğmesi, yani Action Button. Artık iPhone'larımızda şuradaki ses açma kapama butonu gidiyor. Onların yerine tam bu kısma Action Button geliyor. Peki eylem düğmesinin ne olduğunu kısaca açıklamak gerekirse, istediğiniz bir uygulamayı, istediğiniz bir görevi buradaki eylem tuşuna atıyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda tek tuşla o an size lazım olan göreve ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz de bu tuşa hiçbir görev atamayıp eylem düğmesini eylemsiz olarak da kullanabilirsiniz. Yine kimi iPhone severler bu özelliği çok sevdi, yine kimisi de sevmedi. Benim şahsi görüşüm fena olmamış. Yani yerine göre kullanışlı bir özellik gelmiş diyebilirim. Evet, sizlere yeni gelen özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Fakat yine de her zaman gibi şuraya iPhone 15 Pro Max'in öne çıkan teknik özelliklerini koyuyorum. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Zaten bazı yazıların üstünü değişik renklerle yazacağım. Böylece hangi özelliklerin yeni geldiğini de anlayabilirsiniz. Şimdi iPhone 15 Pro Max'in renklerine gelecek olursak, siyah titanyum, mavi titanyum, beyaz titanyum ve lansman rengi olan natural titanyumla karşımıza çıkıyor. Depolama alanlarına gelecek olursak, mesela bakın burada bir değişiklik var. Her zaman 128 GB'dan başlayan Pro Max serisi artık 256 GB'dan başlıyor. Ve bence de artık minimum bu 256 GB'ı geçilmesi şarttı. Çünkü bazı uygulamalar ve fotoğraflar, videolar aşırı yer kaplıyor. Bu da bir Pro Max sahibini üzücü bir neden diyebilirim. Çünkü direkt hafıza doluyor. O yüzden seçenekler 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak gelmek istemiyorum ama Türkiye fiyatlarına gelecek olursak, bu yılın tarihine göre 256 GB'lık iPhone 15 Pro Max 76.999 TL, 512 GB'lık bir iPhone 15 Pro Max 84.999 TL, 1 TB'lık bir iPhone 15 Pro Max ise maalesef en astronomik rakam olan 92.999 TL gibi bir rakama sahip. Yani ne diyeyim? Yorum yok. Evet, iPhone 15 Pro Max. Size bu içerikte yeni gelen özelliklerin çoğunu anlatmaya çalıştım. Fakat videonun başındaki olayı tekrar söylemek istiyorum ve öyle kapatmak istiyorum. Gerçekten 15 Pro Max'i bekliyordum. Fakat çok yeni gelen özellik olmayacağını bildiğim için yabancı kaynakları, sızıntılardan tahmin ettiğimiz kadarıyla yine 14 Pro Max'e göre bence çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Eğer profesyonel video işleriyle uğraşıyorsanız, yani bu iPhone'u video işlerinizde profesyonel olarak kullanacaksınız, iPhone 15 Pro Max'teki özellikler sizi gayet tatmin edecektir. Fakat benim zaten bir kameram var. Mesela ben kendi iPhone'umu çok profesyonel işler için kullanmıyorum. Sadece fotoğraf çekmek, sosyal medyaya girmek ve benzeri ofis işlerinde kullanıyorum. O yüzden benim fikrimce 14 Pro Max alıp iPhone 16 Pro Max'i beklemek çok daha mantıklı bana geldi. Ama şu an asıl önemli olan sizin fikirleriniz. Siz iPhone 15 Pro Max hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlattıklarından sonra, ortaya çıkan sorunlarından sonra ve yeni gelen özelliklerinden sonra siz iPhone 15 Pro Max'i alır mıydınız veya bir iPhone 15 Pro Max sahibi çoktan oldunuz mu? Yoksa iPhone 16 Pro Max'i mi beklerdiniz? Bakın, fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. iPhone 15 Pro Max hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıda herkesi bekliyorum. Dedikten sonra artık videoyu kapatıyorum ama öncesinde tabii ki son olarak size bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu video sana gerçekten yararlı olduysa, az da olsa merakını giderdiyse veya iPhone 15 Pro Max almayı düşünüyorsan veya ikilemde kaldıysan, bu içerik sana yardımcı olduysa lütfen kanalıma abone olmayı, bu tarz videolardan hemen haberdar olmak için yanındaki bildirim çanını açmayı, gerçekten beğendiysen koskocaman like atmayı unutma. O zaman şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.